Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneyimizle sizlerle beraber İTK yapacağız. Yani ince tabaka kromatografisi. Geçen hafta kromatografiye giriş dersinde zaten nasıl bir yöntem olduğundan bahsetmiştik. Az çok giriş yapmıştık. Bu haftada uygulamasını yapacağız. Ama öncesinde ben size kısa bir briefing vereceğim. Ne olduğunu, nasıl yapıldığını anlatacağım. Ondan sonra da deneyin yapılışına geçeceğiz. İTK adı üstünde ince tabaka kromatografisi. Alüminyum plakların üstüne emdirilmiş silika jel tabakalarda yapacağız deneyimizi. Buraya bir tabakamızı çizdim. Aşağı yukarı bunun gibi bir plak olacak elimizde. Şimdi önce deneyin amacından başlayalım. Amacımız zaten biliyoruz kromatografi maddeleri ayrıştırmak için kullandığımız yöntemler bütünde verilen isimde. Burada da amacımız birden fazla kimyasal maddeyi adsorpsiyon farkına dayanarak birbirinden ayırma ve ayrı ayrı elde etme. Amacımız bu. İTK'da. Neden İTK kullanıyoruz? İTK'nın avantajları nelerdir? Hızlı. İTK'da çok hızlı bir şekilde ayrımı gerçekleştirebiliyoruz. Birkaç dakika içinde maddeleri ayrı ayrı plakta görebiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Ekonomik bir yöntem, ucuz bir yöntem yani. Laboratuvarda kullanmak için, Ar-Ge'de kullanmak için birebir. Çünkü sadece bir plak kullanıyorsunuz ve çok az miktarda solvan kullanıyorsunuz. Bir tane de tankınız varsa deneyi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrım gücü yüksek, iyi ayrım sağlar. Seçtiğiniz solvan eğer düzgün olursa, iyi bir solvan sistemi seçerseniz maddeye uygun, çok güzel ayrım sağlayabilirsiniz. Bu da sizin elinizde. Her türlü solvan kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Kolay, siz de göreceksiniz uygularken yaptığınız en kolay deneylerden birisi olacak. Yani hiç bilmeyen biri bile belli bir sürenin sonunda, kısa bir sürenin sonunda İTK'da uzmanlaşabilir, rahatça yapabilirsiniz ve sonuçları tekrarlanabilirdir arkadaşlar. Yani tekrar denerseniz aynı şartlar altında size aynı sonucu verecektir. Oldukça valize deneydir. Bazı terimlerimiz var. Geçen haftaki teorik derste de bahsetmiştim. Nedir bunlar? Start, solute, front ve development. En çok kullandığımız terimler olacak İTK'da. Size isterseniz çizerek anlatayım. Bunun bizim İTK planımız olduğunu düşünelim. Şuraya aşağı yukarı yarım santim kadar yukarıya zeminden bir çizgi çiziyoruz kurşun kalemle. Kurşun kalemli olmasına dikkat edeceğiz çünkü tükenmez kalemin içindeki mürekkep bizim solvanlarımızda çözünüp başka bir noktada belirebilir. Biz de onu madde zannedebiliriz, akabilir. O yüzden kurşun kalem kullanıyoruz. Alta çizdiğimiz aşağı yukarı plan işte bir yarım santim ya da bir santim alttan itibaren yukarı çizdiğimiz çizgiye biz start diyoruz arkadaşlar. Yani başlangıç noktası manasında. Deneyi sonlandıracağımız aşağı yukarı yine plan tepesinden yarım santim aşağıdaki noktaya da front diyoruz. Yani frontta bizim alttan solvanımız var burada. Şuraya solvanla yazayım. Bu solvan yukarı doğru buharlaştıkça ilerleyecek ve biz frontta deneyi durduracağız. Yani solvanın solunlaştığı noktaya da front diyeceğiz arkadaşlar. Solut da bizim buraya uygulayacağımız şöyle noktalar şeklinde ince kılcal tüplerimiz olacak arkadaşlar. Onlarla alacağız örneğimizi. Plan üstünde çeşitli noktalara uygulayacağız. Belli aralıklarla dikkatli bir şekilde. Ayırmak istediğimiz karışıma da biz şöyle şuraya yazayım. Solut. Ayrılmak isteyen kimyasal maddeler karışımına da solut diyoruz. Bu maddeler böyle plakla ilerliyorlar. Developman var bir de. Developman olayından bahsetmiştim. Neydi bu? Maddelerin, kromatografide maddelerin polarite farkına dayanarak, sürüklenerek birbirlerinden ayrılmasına developman diyoruz. Yani developman kısaca ayrım. Developman. Kısaca, kabaca ayrım diyebiliriz. Polarite farkına dayanarak. Şimdi bir de arefimiz olacak arkadaşlar. Şunu şuradan sileyim. Arefi de size şöyle açıklayacağım. Buraya mesela diyelim uyguladığımız bir madde var. Maksimum geldiği nokta burası. Ne yapıyoruz? Start ile front arası uzaklık y olsun. Bunun geldiği uzaklıkta x olsun. X bölü y bize aref değerini verecektir. Yani aref maddenin belli şartlarda plakta ulaştığı noktadır, uzaklıktır.
Buna aref denir. Aref birden küçük olmalıdır. Neden? Zaten solvan fronta ulaştığı zaman deneyi bitiriyoruz. Madde fronta kadar gidemeyecektir. Zaten biz solvanı frontun ilerisine geçirdiysek o çok da doğru bir deney olmayacaktır. Frontta bitirmeliyiz ki aref birden küçük çıksın. Aref'e göre maddelerin ne olabilecekleri hakkında, polariteleri hakkında biz yorum yapıyoruz. Aref ayrım faktöründe tabii ki etki eden faktörler var bazı. Bunları da bilmeniz lazım. Ne olabilir? Çok basit. Hemen akla geliyor. Bir defa adsorban. Ne kullanıyoruz? Biz silika kullanacağız ama başka alüminyum oksit de kullanabilir. Başka maddeler de kullanabilir. Mesela ne? Plağın kalınlığı. Plak ne kadar kalın? Ne kadar ince olursa yürümesi o kadar kolaylaşacak. Ne kadar madde miktarı kullandık biz? Daha fazla maddenin sürüklenmesi daha zor olacaktır. Solvan çeşidimiz. Biz polar bir madde için polar solvan kullanırsak biliyorsunuz polar çözücüler polar maddelere ilgili olduğu için plağın üzerinde daha çok ilerleyecektir. Solvanın polaritesi, tank atmosferi. Ben tankı ne kadar doyurdum? Bu tankın altına ne kadar solvan koydum? Yani tank atmosferi ne kadar doyurdum? Bunların hepsi bizim çıkacak aref değerimizi etkilerler. Ama aref değeri belli sabitlerde hep aynıdır. Yani ortam koşulunu aynı tutarsak, her şeyi aynı kullanırsak aref her zaman aynı çıkacaktır. Yani bu da daha önce söylediğim gibi tekrarlanabilir olmasına bir kanıt niteliğindedir. Şimdi bu hafta yapacağımız maddelerden bahsedeceğim size arkadaşlar. İlk deneyimizde 2 tane İTK yaptıracağız size bu hafta. 4 nitroamin, 2 nitrofenol ve ferrosiyan kullanacağız. Bunların formüllerini buraya çizmedim. Sizin föyünüzde var ama incelemenizi istiyorum. 4 nitroamin, 2 nitrofenol ve ferrosiyan. Bunları metanolde çözeceğiz arkadaşlar. Bunlar toz haldedir. Bunları metanolde çok küçük miktarda tüplerin içine çözeceğiz. Kılcal pipetlerle alacağız. Ve plağımızın üstüne böyle nokta şeklinde, şunu mikropipet olarak, kılcal pipet olarak böyle uygulayacağız. Uygulayacağız. Üçünü de plağın üstüne uygulayacağız. Ardından tankın içine hegzan etil asetat karışımı ekleyeceğiz. Hegzan etil asetat 8'e 2, yani 8 mililitre hegzan alıyorsanız 2 mililitre etil asetat alacaksınız. Hegzan apolardır, etil asetat daha polardır. Yani bu nispeten apolar bir mobil faz diyebiliriz. Bizim mobil fazımızı oluşturacak. Polar fazımız neydi? Yani stasyoner fazımız, sabit fazımız silikacak bizim plağımız. Mobil fazımız 8'e 2 hegzan etil asetat olacak. Bu maddelerin ayrımı için oldukça başarılı bir mobil faz diyebiliriz. Tankın altına hegzan etil asetat 8'e 2 karışımını koyacağız. Bunları plağın üstüne damlatacağız ve tankın kapağını kapattığımızda hangisi daha polar, hangisi daha apolar sonucu göreceğiz. Onlar belli bir ayrıma ulaşacaklar. İkinci deneyde de kafein, parasetamol, asetil salisilik asit ve salisilamid kullanacağız ayrım için. 4 madde kullanacağız bu sefer. Bunları diklorometan metanol karışımında çözeceğiz. Birebir. Bunlar için daha farklı bir mobil faz kullanacağız. Ne kullanacağız? 3'e 1 diklorometan metanol. Yani 3 mililitre diklorometan alıyorsak 1 mililitre metanol alacağız. Karıştıracağız. Yine bunların 4'ünü plağın üstüne uygulayacağız. Ve tankın ortamını doyuracağız mobil faza ve bunların sürüklenmesini izleyeceğiz. Daha kesin anlamak istiyorsanız şöyle de bir yöntem yapabilirsiniz. Diyelim ki buraya ne koydunuz? Kafein, parasetamol, asetil salisilik asit, salisilamid koydunuz. Bir de en sona bir adet mix yapabilirsiniz. Mesela kafein tek nokta verdi. Parasetamol tek nokta verdi. Aspirin tek, şu an noktaları sallıyorum yerlerine. Doğru yazmıyorum ki deneyde siz doğrusunu göreceksiniz. Mix'e de 4'ünü birden üst üste görebileceksiniz noktaların. Böylece ayrımı daha iyi anlayabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar deneyi yapıp benchleri temizledikten sonra bir de sizden rapor yazmanızı isteyeceğiz. Raporu laboratuvardan çıkmadan yazacaksınız. Raporda ilk önce amaç. Ben söyledim zaten amacın ne olduğunu. Siz kendi cümlelerinizle herkes ayrı olacak şekilde deneyi grupça yapabilirsiniz bazen ama raporlarınız ayrı ayrı olacak. Amacınızı, ne anladınız, niye yaptık bu deneyi, yapılışını ne şekilde uyguladınız, ne yaptınız, formülleri, maddelerin formüllerini de çizmenizi istiyorum. Formüller üzerinden sizden polarite yorumu isteyeceğim ben. Diyeceksiniz ki, işte ferrosiyanın formülü bu şekilde, o yüzden polaritesi daha fazladır ya da daha azdır. Anilinin formülü bu şekilde, polaritesini
bu gruplar arttırır veya azaltır şeklinde sizden yorum isteyeceğim formüllerden. Ve son olarak tartışma. Deneyi ne yaptınız? Sonuç ne çıktı? Siz çıkan sonuçtan ne anladınız? Bunları söylemenizi istiyorum. Briefing bu kadar. Şimdi deneye geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, şimdi deneyin uygulamasına geçeceğiz. İlk olarak 4 nitroanilin, 2 nitrofenol ve ferrosiyanın uygulamasını yapacağız. 3 adet. Buraya da planı hazırladım. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın 4 nitroanilin, 2 nitrofenol ve ferrosiyanı plan üstüne yazdım. İki çizgi arasında, start ve front arasındaki boşlukta 5 santim. Şu boşluk 5 santim. Şimdi bunun uygulamasını yapmadan önce maddeleri buraya aldım. Burada 4 nitroanilin var. Bunda benim çözücüm metanoldü. Hemen bakın çok az miktar. Çok az miktar koydum içine. Ve metanol de zaten hemen çözünecek. Aldım. 2 nitrofenol. Yine az bir metanol de çözüldü. Ve ferrosiyan. Aslında bu kullandığım maddelerin miktarı fazla İTK için ama ben rahat görebilmeniz açısından kamerada biraz fazla kullanıyorum. Şimdi buraya koydum. Burada kılcal pipetlerim var. Ağzım açıldı. Başladı mı? Aldım pipetlerden birini. Şimdi tüpün içine şöyle getireceğim. Tüpün içinden ilk olarak 4 nitroanilin aldım. Getiriyorum plağa. Bir damla damlattım. Hafifçe üflüyorum kuruması için. Bir damla yeterli olacaktır ama ben önlem olması açısından bir damla daha uyguladım. Şimdi aynı pipeti tekrar kullanmak istiyorsam eğer, diyelim ki benim mikro kılcalım çok değil. Hemen bir süzgeç kağıdına emdiriyorum. Çok değilse eğer. Ve yıkama çözeltisi, bakın burada bir yıkama çözeltisi var. Bu yıkama çözeltisinden alıp kılcalımı temizleyebilirim de, yeni kılcal da kullanabilirim. Bu da laboratuvar bilgisi olması açısından size söylüyorum. Ardından 2 nitrofenolü aynı şekilde kılcalla aldım. Bu daha az da aldı. Bunu yine 2 damla olarak uyguluyorum. Ben kılcal değiştirmek istemiyorum bu deneyde. Tek kılcalla bunu yıkama çözeltisiyle yıkayıp yapabileceğimi düşünüyorum. Son olarak da ferrosiyanı aynı şekilde aldım. İki damla da bunu damlattım. Ardından ne yapacağım? Şimdi henüz mobil fazımı hazırlamamıştım. Hegzanım var, etil asetatım var. 8'e 2 hegzan etil asetat hazırlayacağım. Burada da mezürüm var. Hemen 16 mililitre hegzan koydum. 4 mililitre de etil asetat koyunca evet, 8'e 2 hegzan etil asetatı da hazırlamış oldum. Şimdi ne yapacağım? Tankım var bir adet arkadaşlar. Bakın. Tank, bunun içine çok az, böyle 1 santim olur, yarım santim olacak kadar mobil faz ekleyeceğim. Şöyle şu şekilde şöyle. Evet arkadaşlar, burada önemli olan nokta bu arada. Mobil fazımızı mezürde hazırladıktan sonra bir şişeye dökmemiz gerekiyor. Ardından şişenin kapağını kapatıyoruz. Şöyle bir saniye. Şişenin kapağını kapatıp iyice karıştırıyoruz içine. Üstüne de yazıyoruz içinde ne olduğunu. Ve ondan sonra tankın içine koyuyoruz. İyice karışması için, eğer karışmazsa solvan istediğimiz oranda olmaz ve biz de iyi bir ayrım sağlayamayız. Kapağını da mümkün mertebe kapalı tutuyoruz bu arada. Ondan sonra şöyle açalım. Bir saniye. Plağımızı ancak ondan sonra yerleştiriyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi bir plağımızın ilerlemesini beklerken biz diğer deneyimizi de yapacağız o arada. Maddelerimiz bu sefer ne? Kafein, parasetamol, asetil salisilik asit ve salisilamid. Onları aynı sırayla buradaki 4 tüpün içine aldım. Bakın hepsinin içinde
az miktarda, çok az. Yani İTK için oldukça az miktar bize yetiyor. Onları şimdi diklorometan metanol birebir karışımıyla hepsini çözeceğim. Şöyle hepsi için 1 mililitre kadar kullanmam yeterli olacaktır. Hatta 1 mililitreye bile gerek yok. Karışımda çözdüm. Şimdi az önce olduğu gibi kılcal pipetini alıp önceden hazırlamış olduğum plağın üstüne, plak da burada görüyorsunuz, uygulamasını yapacağım. Evet, kafeinden başlayalım. Birazcık kurumasını bekliyorum. Tekrar uygulayacağım. Evet, kurudu sanırım. Şöyle bir damla daha ve yeterli olacaktır. Ne yapıyorum? Kılcalımı hemen yıkıyorum burada. Ardından parasetamolü alacağım. Şöyle bakın, kılcal için bir şey yapmanıza gerek yok. Sıvıyla temas ettiği anda zaten sıvıyı içine alacaktır. Hemen parasetamol bir damla daha. Kurumasını bekliyorum. Ve kuruyunca bir damla daha. Hemen yıkıyorum pipetimi. Sonra ne alıyorum? Asetilsalisil asit, yani aspirin. Hemen bakın, kılcal içine aldı sıvıyı. Yavaşça yapayım. Son olarak da salisilamidi damlatıyoruz. Ondan sonra bunu da önceden hazırlamış olduğum, neydi bunun mobil fazı? Hatırlayalım. 3'e 1 diklorometan metanol tankına koyuyorum. Evet, şimdi plağımı spatülle tutarak hemen kapağını açıp hızlıca plağı içine yerleştirip kapağını geri kapatıyorum ki tankın atmosferine fazla zarar vermesin. Ve şimdi fronta ulaşana kadar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk İTK'mız çıktı. Plaktan aldık ve şöyle yaklaştırdığımızda şu şekilde, kamerada belli oluyor mu çok net bilmiyorum ama bakın, şu bir tane solda 4 nitronilin üstünde, bir tane 2 nitrofenolün üstünde nokta var, siyah. Bir tane de şu mavi çizginin hemen üstünde bir nokta var. Şöyle bir saniye kalemle size işaretlemeye çalışacağım yerlerini. Bu da tabi gözle görünüyor ama kameradan çok görünüyor mu emin değilim. Bakın, bir nokta şurada, bir nokta burada, diğer noktada şurada aşağı yukarı. Bakın, karaltı şeklinde. Şöyle iyice getirirsem, biraz odaklanmada da kameranın sorun var. Bakın arkadaşlar, noktalar bu şekilde. Üstlerine kurşun kalemle birer nokta koydum. Tam orta noktalarına, ki RF değerlerini hesaplayabilmek için. Tabi çıplak gözle görürseniz bunları daha net anlayabileceksiniz. Sürüklenme miktarları bu kadar maddelerin. Şimdi ne yapıyorum? Önce UV lambamı kapatıyorum. Ardından cetvelle her birinin mesafesini ölçeceğim. Evet arkadaşlar, cetvellerle ölçümünü yaptım. 4 nitroanilinin 0.9 santim çıktı. Starttan itibaren ilerlediği miktar. 2 nitrofenolün 3.5 santim. Ferrosiyanın da 4 santim çıktı. Frontu da biz tam plak startla front arasında 5 santim olacak şekilde ayarlamıştık. O zaman gelin hep beraber RF hesaplarını buradan yapalım. 4 nitroanilin için RF eşittir 0,9 bölü 5. 2 nitrofenol için RF eşittir kaçtı? 3,5 santimdi. 3,5 bölü 5. Ferrosiyan için de RF eşittir 4 santimdi. 4 bölü 5'ten. Buradan işte hesaplayabiliriz. İşte bunun için 0,8 olacaktır. Bunun için 0,7 olacaktır. Bunun için de 0,10
0.18 RF değeri olacaktır maddeler için. Şimdi bunlara bakarak da bir polarite yorumu yapacağız sizlerle. Evet arkadaşlar, şimdi İTK uygulamasını gerçekleştirdik. İTK'nın sonucunu aldık, plakta gördük, RF değerlerini hesapladık. Şimdi bir polarite yorumu yapacağız maddeler hakkında. Yapılarını şimdi çizdim sizin için. Bakın ferrosiyen, nitrofenol ve 4 nitroanilin. Şimdi yapılar içinde RF ferrosiyanın 0.8 çıktı, 2 nitrofenolün 0.7 çıktı, 4 nitroanilin de 0.18 çıktı. Mobil fazımız da neydi? 8'e 2 heksanetil asetat, yani mobil fazımız apolardı. O zaman en yukarıda çıkan maddenin, en fazla sürüklenen maddenin en apolar olan madde olması gerekiyor. En fazla ferrosiyan sürüklendi. Demek ki ferrosiyan polarite sıralamasında en sonda geliyor. Yani en küçük, en az polar olan madde ferrosiyan. Sebebi de yapısında bulunan, buraya yazdık, siklopentadienil grupları yüzünden ferrosiyan oldukça apolar bir yapıda diyebiliriz. Burada nitrofenol ve nitroanilin var. Bunlar neden daha polar ferrosiyanlar? Çünkü yapısında nitro ve ne var? Hidroksil grubu var. Bu gruplarda neler var elementler olarak? Azot var, oksijen var. Bunlar nasıl elementler? Elektronegatif atomlar bunlar. Ve ne yapıyorlar? Yapıyı daha polar bir hale getiriyorlar elektronegatif etkilerinden dolayı. Yalnız burada bu ikisi arasında bir kıyaslama yapmamız gerektiğinde 2 nitrofenol ve 4 nitroanilin arasında buradaki OH grubu ve NO2 grubu birbirleri arasında molekül içi bağlar yapıyor. O yüzden de 2 nitrofenolün polaritesini düşürüyorlar. Yani daha apolar bir hale getiriyorlar. Yani sonuç olarak 4 nitroanilin bizim en polar bileşiğimiz oluyor. RF sonucu da bunu doğruluyor arkadaşlar. Şimdi diğer yoruma geçeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer İTK sonucu da çıktı. Bakın, oldukça güzel ve net bir ayrım sağladık. Kurşun kalemle şöyle orta noktalarına birer işaret koyuyorum maddelerime. Sonra lambamın ömründen gitmesin diye çabucak kapatıyorum. Şimdi bunların uzunluklarını ölçeceğim. Evet arkadaşlar, uzunluklarını da ölçtüm. Kafeinin 1.8 çıktı. Yani buraya RF olarak yazacak olursak 0, yani 5 santimde frontumuz zaten. 0,36 diyebiliriz. 2.4 çıkmıştı parasetamolün. Buna da 0,48 diyebiliriz. 3.8'e aynı mantıkla hemen hesabını yaparak 0,76 diyebiliriz. 4'e de 0,8 diyebiliriz. Buna göre şimdi bir polarite yorumu yapacağız. Evet arkadaşlar, artık deneyimizin sonuna geldik. RF değerlerini aldık, sonuçlarımızı bulduk. Şimdi buradan bir yorumlama yapacağız polaritelerle ilgili. Az önce yaptığımız gibi. Burada ne gösteriyor? Polarite sıralamasını gösteriyor bu. Şimdi ilk olarak bir defa RF'inden bulduğumuz kadarıyla en polar madde kafein. Sebebi ne olabilir arkadaşlar? Çok basit. Üstündeki elektronegatif oksijenler, bunlar maddeyi polarlaştırıyor. Artı heterosiklik halkadaki azotların üzerindeki elektron çiftleri sebebiyle kafein oldukça polar bir bileşik. Zaten RF'i de ona göre düşük çıktı. Çünkü neydi? Bizim kullandığımız solvant apolar. Öyle değil mi? Evet. Ardından parasetamol geliyor. Zaten normalde lineer bir yapı. Üzerinde polar fonksiyonel gruplar var. O yüzden polaritesi artıyor. Ancak para konumunda olduğu için bu gruplarda birbirleriyle çok fazla molekül içi bağ yapmayıp maddenin polarlığını düşürmüyor. Yani parasetamol yine polar bir bileşik. Bu iki bileşiğin, kafeinin ve parasetamolün, aspirin ve salisinamidler ikisinden daha polar olmalarının sebebi bu ikisi molekül içi bağlardan dolayı daha az polarlar. Yani bu ikisi çok fazla molekül içi bağ yapıyor bunlara göre. İşte bir kafeinde bir de üstüne üstlük heterosiklik halkalar vardı. O yüzden aspirin ve salisinamid kafein ve parasetamolden daha apolar bileşiklerdir. Daha az polar bileşiklerdir. Bu ikisini de kendi arasında kıyaslamamız gerekirse aspirin karboksil ve ester grupları sayesinde üstünde biraz polarlık kazanırken salisinamid de molekül içi bağlardan dolayı, en çok molekül içi bağ yaptığından dolayı ya da aspirine göre daha fazla molekül içi bağ yaptığından dolayı buradaki amin ve hidroksil gruplarıyla en apolar, en az polar olan bileşiğimiz de salisinamid oluyor. Zaten RF'lerine bakarsak da aynı şeyi anlayabiliriz buradan da. Bu söylediklerimizde RF'lerde çıkan sonucun doğruluğunun ispatıdır.